Burası Türkiye. Onlarca memeli, yüzlerce kuş ve binlerce amfibi türüyle ekosistemin varlığına en güzel örnek. Birçok hastalık ortaya çıkabilir, meydana gelebilir. Bunlar için kendimiz önlemimizi alıyoruz. Bu eşsiz coğrafyada nesli tehlike altındaki türlerin peşindeyiz. Buradan kesin olarak bir hayvanın geçtiği çok açık ve net bir şekilde belli. Bu noktaları listemize ekliyoruz. Bursa ve Kars'ta dev boz ayıları, Fırat Nehri'nde çizgili sırtlanları, Batı Karadeniz ormanlarında kurt sürülerini, geyikleri ve birçok vahşi hayvanı görüntüledim. Türkiye'nin en iyi görüntülerini çektiğimizi iddia edebilirim. Ben Doğan Ayvural. Şimdi yine Anadolu'da yaşayan bir efsanenin peşindeyim. Bunu size anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Ayrı bir sevincim var. Daha önce hiç tatmadığım bir sevinç. Anadolu Parkı. Namı diğer Leopar. Leoparı bulmadan dönmek yok. Bugün çok özel bir türün peşinde, çok özel bir coğrafyada sizlerle birlikte olacağız. Şu anda bulunduğum coğrafyada, evimin bahçesindeyim. Türkiye'nin hangi noktasında ne türlü ekipmanım varsa bu hafta topladım, aracıma yükledim ve buradan binlerce kilometre uzaklıktaki coğrafyada hedeflediğim türü görüntülemek için ekipçe seferber olduk. Bu gece yola çıkacağız hep birlikte uzun bir yolculuğun ardından. Hedeflediğimiz türü görüntülemek için gün doğumunda, gün batımında yaklaşık 2 gece o özel coğrafyada çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda bunu size anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Çünkü yıllardır bu özel türün peşindeyiz, hedefliyoruz. Benim için çok duygu dolu dakikalar. Yani onunla aynı coğrafyada bulunmak, son zamanlarda görüntüsünün çekildiği yerlere adım atmak ve onu görüntüleyebilme düşüncesinin verdiği heyecan, mutluluk, adrenalin gerçekten anlatılamaz bir duygu. Uzun bir çalışma olacak. Bu çalışmayla Leopar'ın izinde serisinin devamını getiriyoruz ve artık bu iş başka bir boyuta çıktı. Serinin her bölümünde bu canlıyı görüntülemek için bir adım daha yanaşıyoruz ama emin olun bu bölümle birlikte 10 adım daha yanaştık. Şu anda 8 saatlik, 9 saatlik bir yolculuğun ardından özel türün özel coğrafyasına adım atmış bulunmaktayız. Biraz sonra dağlara, ormanlara doğru tırmanacağız. Çadırımızı, kampımızı kuracağız ve artık araştırmalarımıza başlayacağız. Bölgeye giriş yaptık. Kayalıklar, sedir ağaçları ve yüksek dağlar. Ne düşünüyorsunuz abi? Benim ayrı bir heyecanlandırdı buraya girmek. Alan gerçekten çok büyük. Çok sık bir orman var. Zor şartlar. Çok engebeli, çok zor ama kesinlikle sayısı tahmin ettiğimizden daha fazla olması gerekir. Çünkü alan çok güzel. Hem memeli potansiyeli açısından çok güzel. Dağ keçileri fazlaca var. Hem de habitatın gerçekten kapalı bir habitat. Bizim Ankara'da çok görmeye alışık olduğumuz bir habitat şekli yok burada. Yok. Bölgede 2000'e yakın keçi olduğunu, dağ keçisi ve leoparların da şu anda tespit edilen 2 tane birey ya da olduğu 3 dedi. Söylendi. Ek olarak yaban keçisini avlamaya çıkan vaşakların olduğu ve bunlarla milli park görevlilerinin de karşılaştığı, devamlı vaşak görebildikleri ihbarını aldık. Ve bu bilgiler doğrultusunda kamp yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Kampımızı kurduktan sonra gece ve yarın sabah gözlem çalışmalarımıza başlayacağız. Şimdi burası beni de gerçekten çok heyecanlandırdı. Gerçekten çok büyük bir orman. Bizim Ankara'daki ormanlardan bayağı büyük diyebilirim. Ama biz bence burada leoparı görüntüleyeceğiz. Görmek için elimizden geleni yapacağız. Ben göreceğimize inanıyorum.
İşleri zaten göreceğiz kesin o. Rast gelsin. Rast gelsin. Resmen Anadolu Parsı'nın evindeyiz. Fakat o bu topraklarda yalnız değil. Yılkı atları ve dağ keçileri de aynı evi paylaşıyor. Onu bulabilmek için yaptığımız çalışmaların bir parçası da iz takibi. Buradan kesin olarak bir hayvanın geçtiği çok açık ve net bir şekilde belli. Kamp alanımıza varmadan rastladığımız kanlı zemin, kıllar ve efsanenin ayak izi. Adım attığı yerden geriye sadece kanlı bir imza bırakmış. Leoparlar, ineğe veya ata saldırdıkları zaman Fossa paralumbalis ismini verdiğimiz açlık çukuruna saldırıyorlar. Bunun sebebi de hayvanın midesi dışarıya birden çıkıyor ve hayvanın sindirim sistemi çöküyor ve direkt ölüm gerçekleşiyor. Dolayısıyla hayvan, avcı konumundaki hayvan, av konumundaki hayvanı çok kolay bir şekilde alt edebiliyor. Avıyla besleniyor. Burada da bu söylediğim durumun bir örneğini canlı olarak görmüş olduk. Yoğun bir kan kaybı oluşmuş. Muhtemelen açlık çukuruna saldırmış. Mideyi, sindirim sistemini çökertmiş. Hayvanı da kısa süre içerisinde zaten yok etmiş. Yaban hayatta olmak, onlara tanık olmak bambaşka bir duygu. İçerisine girdiğimiz zaman bize bambaşka şeyler öğretiyor. Bunları öğrendikçe de sizlere anlatmak beni mutlu ediyor. Vahşi doğanın peşinde devam ediyoruz. Alanda ilerlerken birçok iz var. Dağ keçisinin izleri var. Konum olarak, coğrafi olarak belirlediğimiz birçok nokta var. Daha çadır kampımızı kurmadan gözümüze kestirdiğimiz yerler var. En az 3 tane foto kapan noktası var gördüğümüz. Yani tek tek her bir konuma ayrı ayrı bakarak çalışmalarımızı yapacağız. Tabii şu an araçla gittiğimiz, gördüğümüz kadarıyla konuşuyoruz. Yarın sabah erken saatte daha güneş doğmadan yola koyulup çalışmalarımızı yapacağız. Anadolu Parsı ile aynı ormanda kamp yapmak adrenalini yükselten bir deneyim. Kendinizi doğanın en vahşi unsurları arasında hissedersiniz. Aynı zamanda Pars'ın varlığı sizinle paylaştığı bu ortamda saygı ve hayranlık duymanız gerektiğini hatırlatır. Doğal dengenin bir parçası olmanın ne anlama geldiğini daha iyi anlarsınız. Evet, şu anda kamp alanımıza geldik. Şu anda bulunduğumuz yer orman sınırının son noktası. Buradan bir kademe üst artık leoparların en çok kullandığı geçiş noktası. Orman üstü açıklık. Orman sınırının bittiği yer. Burada konaklayacağız. Sabah gün doğumunda leoparın en çok geçtiği yerlerde gözlemlerde bulunacağız. Kameralarımızı yerleştireceğiz.
Evet, Anadolu Parsı'nın peşindeyiz ve Anadolu Parsı'nı görüntülemek için yaşam alanında bazı yöntemlerden bir tanesini uygulamak için burada bulunuyoruz. Burayı tercih etme sebebi kendi diyetinde en çok bulunan yaban domuzu ve dağ keçilerinin bulunması. Ve yaban domuzunun bulunduğu bu ortamda birçok noktada sürtünme ağaçları, çamurlar, sular mevcut. Yaban domuzlarının yattığı çamurlardan bir tanesine foto kapanımızı bırakacağız ve 15 gün boyunca bu foto kapana domuzlar sürtünecek, koku bırakacaklar. Sonrasında ise foto kapanı Anadolu Parsı için ormana bırakacağız. Bu yöntem Anadolu Parsı'nın bizim kapanlarımıza gelmesinde kolaylık sağlayacak. Üstümüzü bu şekilde giyiniyoruz çünkü domuzların veya diğer yaban hayvanlarının sürtündüğü, yüzdüğü, çamura bulandığı birçok noktada birçok hastalık ortaya çıkabilir, meydana gelebilir. Bunlar için kendimiz önlemimizi alıyoruz. Bölgede Anadolu Parsı'nın yaşam alanı, Anadolu Parsı'nı görüntülemek için çalışma yaptığımız bir alan. Dolayısıyla bu foto kapağını da başka bir yere taşımayacağız. Çünkü örnek veriyorum A ilinden B iline virüs taşıma ihtimalimiz olabilir. Dolayısıyla aynı bölgede sadece bu uygulamayı yapıyoruz. Hayvanların da kendi aralarında birbirlerine hastalık taşımaması için. Anadolu Parsı'nı görüntülemek son derece zordur. Gizlilikleri ve endemik olmaları nedeniyle bu muhteşem yaratıklar doğal yaşam alanlarında mükemmel bir şekilde saklanmayı başarırlar. Gece aktif olmaları ve insanlardan kaçmaları da onları görüntülemeyi daha da zorlaştırır. Ancak sabır, araştırma ve doğanın ritmine uyum sağlamakla birlikte Anadolu Parsı'nı belki de şanslı bir şekilde gözlemlemek mümkün olabilir. Bu nadir deneyim, unutulmaz bir başarı ve doğanın büyüsüne olan hayranlığımızın bir ifadesidir. Anadolu Parsı benim fotoğrafçılığa, yaban hayatı gözlemciliğine başladığım andan itibaren tek hayalimdi. Onu bulabilmek için belki de günlerce, aylarca, yıllarca çalışmalar yaptım. Birçok bölgeye, Türkiye'nin belki de 4 noktasına yolculuklar yaptım. Ve en son artık onu gözlemlemek için, görüntülemek için yaşam alanına yolculuk yaptık. Ekibimle birlikte müthiş bir heyecan ve adrenalinle araştırmalarımıza başladık. Kampımızı, araştırmalarımızı yöneteceğimiz merkez noktasını planladıktan sonra artık belirlediğimiz noktalara yolculuk yapmaya hazır durumdaydık. Evet, son kontrollerimizi yapıyoruz. Çadırımızı kurduk, yemeğimizi yedik. Artık araziye çıkma vakti geldi. Saatlerini, tarihlerini ayarlıyoruz. Hayvanın geniş açısına göre hassasiyet ayarlarını vesaire bir sürü ayarını burada hazırlıyoruz. Ormanın içerisine girdiğimizde artık leopar için buradaki kapanların tamamını ormana bırakacağız. Ondan sonrasında gece gündüz bu kapanlar bizim ormandaki gözümüz olacak. Evden çıkarken de bunların hepsini tek tek yerleştirmiştik ama buraya geldiğimizde tek tek pillerini kontrol ettik, kartları kontrol ettik. Bunlar çok önemli çünkü buraya belki de aylar sonra tekrar geleceğiz. Buraya işte bir hafta sonra da gelsek işimizi sağlama almamız gerekiyor. Arazi istediği kadar zor olsun. Leoparı bulmadan dönmek yok. Ekibimizle birlikte Anadolu Parsı'nı görüntülemek için yaklaşık 2 gün boyunca kimi zaman zorlu yamaçları tırmandık, kimi zaman bacaklarımız yorgunluktan bitap düştü. Ama şu an sadece oturmak istiyorum. Ama yılmadık. Onu görüntülemek için belirlediğimiz noktalara uygun bir şekilde foto kapanlarımızı yerleştirdik. Arkaya baktığımda
orman içi bir açıklık. O orman içi açıklıkta yayılan dağ keçilerini gözetleyen, avlamak isteyen leopar nerede kendini kamufle edebilir? Yüksek bir yerde. Nerede kendini gizleyebilir diye düşündüğünüz zaman sağ tarafta yıkılmış bir ağaç görüyorsunuz. Kalın. Onun yanında yüksek ağaçlar leoparın yani Anadolu Parsı'nın avını izleyebileceği bir nokta. Ve burası aynı zamanda tüm bölgeye göre rakımı yüksek bir yer. Ormanın bitmeye yakın olduğu yerler. Dağ keçileri buradan aşağıya doğru inerken Anadolu Parsı da orada kendini saklayarak avının peşine düşüyor. Dolayısıyla bir foto kapanı o devrik ağacı görecek şekilde kuralım. Çünkü kedigiller yıkık ağaçların üstünde gezmeyi çok sever. Bu bölgede sadece Anadolu Parsı da yaşamıyor. Karakulak ve Başak da yaşıyor. Dolayısıyla bu 3 kedigilden bir tanesini en azından görüntüleyeceğimizi düşünüyorum. Ormanın içindeyiz. Bakın burada neler var. Yaban domuzları buraları dörmüş. Yaban domuzu leopar için av konumunda olan bir hayvan. Doğru yerdeyiz. Ormandayız. Foto kapanlarımızdan birkaç tanesini belli başlı yerler vardı. Gözümüze kestirdiğimiz yerler koyduk. Artık abi gece ormanın derinliklerine gireceğiz. Seyfettin, Yaşar Bey, abi neler hissediyorsunuz? Ortam hakkında düşünceleriniz neler, bir almak istiyorum. Çok zor bir coğrafya. Kesinlikle leoparın yaşaması gereken bir coğrafya. Biz çıkarken çok yorulduk ama o kadar çok dağ keçisi izi, domuz izi vardı ki ben de leopar olsam burada yaşardım. Evet, çıktık. Keşif yaptık. Birkaç tane kapanımızı yerleştirdik. Bilmediğimiz bir arazi ama güzel bir arazi. Leopar olsam ben de burada yaşardım. Göreceğiz onu. Çok güzel bir doğası var. Çok büyük bir arazi. Foto kapanlarımızı yerleştirdik. Bakalım inşallah güzel görüntüler elde ederiz. Şu an orman derinliklerine doğru ilerliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hedeflediğimiz türü görüntülemeden önce foto kapanları kurmak için belirlediğimiz noktalar, okuduğumuz makaleler, yaptığımız araştırmalar doğrultusunda tespit edildi. Kapanları kurarken hedeflediğimiz türün davranışını, özelliklerini bilmek bizim için çok önemli. Onu bilerek, tanıyarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Saat şu an 2:19 ve daha yeni uyuyacağız. 48 saati devirdik. Ben sizden biraz fazla uyudum. Evet. Siz 2-3 saat uyudunuz. Seyfettin Bey, bir de sizin yüz ifadenize bakalım. Evet. Ölüyor. Tahtalıköy. Şöyle kamp alanımız. Oğlum çok sinek var, aşırı var. Evet. Artık uyku vakti. Yarın kapanlarımızı kuracağımız yerlere tekrardan gideceğiz. Hadi bakalım, iyi geceler. İkinci gün artık çalışmalarımızı yaptık. Ekiple birlikte kapanları kurduğumuz yerlerin çok iyi olduğunu ve görüntüleri kesin olarak alabileceğimizi düşündüğümüzü, yaptığımız çalışmanın kritiğini kendi aramızda tartışarak keyifli bir yolculuk sürüyorduk. Gün battı, artık akşam oldu. Biz de son geceyi bir otelde geçirip evimize dönmeyi planlıyorduk ki kırmızı ışıkta durduğumuz yerde telefonuma bir mesaj geldi. Mesajda neydi? Mesaja tıkladığımda foto kapandan bir mesaj geldiğini gördüm. Ya dedim, ne oluyor? Kim geldi acaba? Çünkü aradan yaklaşık 2 saat geçmişti. 2 saat içerisinde oradan bir Anadolu Parsı'nın geçebileceğini düşünmüyordum. Evet, kesin inanıyordum. Onu görüntüleyebileceğimi biliyordum. Ama bu 2 saat içerisinde görüntüleyebileceğimi tahmin edemiyordum. Görüntüyü açtım, baktım, ekibin yüzüne baktım ve görüntüye bir daha baktım. O an dedim ki hayallerimiz gerçek oldu. Yani o anki tepkimi şu anda tarif edemem. Nasıl heyecanlandım, gözlerimden yaşlar aktı, sevinçten böyle arabayı yumrukluyorum. Onur abiye diyorum ki çektik görüntüyü, Anadolu Parsı'nı görüntüledik işte diyorum. Nasıl diyorlar? Nasıl görüntüledik? Hiç kimse inanamadı o an. Yani ben dalga geçiyorum sandılar. Ama şöyle görüntüyü tekrarladığımızda seri bir şekilde arkadan geliyor Anadolu Parsı. 5 adım atıyor ve 5 adımı da foto kapanımız görüntülüyor.
2 saat önce bulunduğumuz noktada Anadolu Parsı. Bu benim için tarihi bir an. Bu Türkiye için tarihi bir an. Çünkü Türkiye'de ilk kez sivil bir ekip olarak, gönüllü bir ekip olarak Anadolu Parsı görüntülendi. Bu konuda bize destekçi olan, yardımcı olan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ediyoruz. Türün korunabilmesi için, ülkemizde neslinin devam edebilmesi, popülasyonun artması için bizler gönüllü olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu benim çocukluk hayalimdi. Ben bu uğurda veteriner hekimliği tercih ettim. Ve yine bu uğurda hayvanın doğamıza geri kazandırılabilmesi, gelecek nesillerimize yeniden kazandırılabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğim. Anadolu Parsı, leopar. 17 yaşındaydım. 17 yaşında. Anadolu Parsı'nı bulacağım dedim. Bu dağda ayı kurt bulmaya benzemez dediler. Tıpkı çizgili sırtlanda olduğu gibi. Görgü tanıklarıyla videolar çektim. Onlar yalan söylüyor dediler. Aradan zaman geçti. 22 yaşında binlerce kilometre kat ettim. Vardığım noktadaki insanlar Parsı çekemezsin, bulamazsın dediler. Sustum. Çünkü yapamazsın diyenlere en güzel cevabı başarıyla vermek istedim. Arkamda desteğini hiç esirgemeyen ailem, yanımdaysa başarıya çoktan inanmış koç gibi bir ekip. Hiç uyumadan gece gündüz arazi çalışmalarıyla Parsı aradık. Ona dair birçok iz bulduk. En son onlarca kapandan bir tanesini de iz bulduğumuz yere bıraktık. Dönüşe geçtik. 2 saat sonra bir mesaj. Anadolu Parsı. Anadolu topraklarında kurduğumuz foto kapanın hemen önünde. İşte o an dedim ki, başarmak için önce inanmalısın. Biz inancımızı hiç kaybetmedik ve başardık. Anadolu'nun efsanesi Anadolu Parsı'nı görüntüledik. Ne diyeyim ya, ne diyeyim ben ya. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Ya yani 2 saat içerisinde. bir an dedim herhalde ben uyudum. Kaza yaptık falan. Rüya görüyorum dedim. Ya böyle bir şey olamaz ya. 2 saat içerisinde o benekli, o uzun kuyruklu bizim foto kapanağımızın önündeydi. Konuşamıyorum. Çok heyecanlıyım. Böyle bir şey yok. Ve o bizim orada başka foto kapanlarımız da var. Türkiye'nin en iyi görüntülerini çektiğimizi iddia edebilirim. Gerçekten muhteşem görüntüler aldığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok büyük emekler var. Binlerce kilometre yol, harcanan zaman, tabii maddi de bir boyutu var bunun. Ama bunu başardık. Anadolu Parsı'nı en güzel haliyle görüntülediğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir heyecan. Doğanay kardeşimin bunu çok istediğini biliyordum. Zaten görüntüyü telefonda gördüğü zamanki heyecanı keşke kaydedebilseydik. Diğer görüntüleri de görmek için gideceğiz bölgeye. Çok güzel görüntüler çıktığından eminim. İnşallah diyelim yine de. Müthiş çektik ya. Evet. Onlar da güzel Bu çektik. ekibe imkansız de otur ve izle diyelim. Yani inanılmaz bir başarı. Çok mutluyuz. Çok gerçekten gururluyuz aslında. İnşallah bu görüntülerin de devamı gelecek. Daha nicelerine diyelim. Nicelerine diyelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bizler çok emek harcadık. Ekip arkadaşlarım Onur Keskin, Yaşar Beşikçigil ve Seyfettin Uslu'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onur abi gece gündüz çalıştı, harita baktı. Birlikte saatlerce telefon görüşmesi yaptık. Birbirimizden uzak olmamıza rağmen bu hayvanı görüntülemeye amaçladık. Gerek masa başında, gerek arazide çalışmalarımızı yaptık ve sonuca ulaştık. Yaşar arkadaşım beni asla arazide yalnız bırakmadı. Yine Seyfettin arkadaşım, ben doğaya çıktığım ilk zamanlarda, YouTube'a adım attığım ilk zamanlardan bugüne beni asla yalnız bırakmadı ve arazide Anadolu Parsı'nı gözlemlememde bana yardımcı oldu. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürümü de aileme, babama ediyorum. Çünkü biliyorsunuz babam benim mimarım gibi. Resmen öldürme, ölümsüzleştir diyerek bu yola beni koydu ve bu yolda da asla beni yalnız bırakmadı. Kurtları görüntüleyeceğim dedim, beni gönderdi. Sırtlanı görüntüleyeceğim dedim, beni gönderdi. Ve Bengal kaplanı görüntüleyeceğim dedim, beni gönderdi. Ve Anadolu Parsı'nı görüntüleyeceğim dedim. Yine bana inandı, inancını hiç kaybetmedi, gönderdi ve başarıya ulaştık. Sizlere de hiç sıkılmadan bizleri izlediğiniz, bu yolculukta bizlere inandığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni videolarda, yeni arazi çalışmalarında görüşmeyi diliyorum. Ama bir ay bir izninizi istiyorum. Çünkü ben artık askere gidiyorum. Vatan borcumuzu 28 gün sürede halledip geri geleceğiz. Fakat geri dönüşümüz yine muhteşem olacak. Yine birbirinden güzel çalışmalarla sizlerle birlikte olacağız. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda bir ay sonra
görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.